Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün Lviv'deki ilk günüm ve buradan size günlük vloglar çekmeyi düşünüyorum. Bu yolculuk, bu serüven nasıl başladı? Kısaca sizlere bunlardan bahsetmem gerekirse, Cuma günü benim stajımın son günüydü ve buradaki işim aslında bitmişti. Ama ben dedim ki gelmişken bir de Lviv'i ziyaret edeyim, burayı göreyim, buranın tarihi dokusunu biraz yaşayayım ve ondan sonra Lviv'e geldim sevgili dostlarım. Yaklaşık pazar günü saat 5.30'da bindim trene ve saat 11'e doğru yani 22.50'de Lviv'deydim. Ondan sonra merkeze gelmek zaten yürüyerek yarım saat falan sürüyor tren istasyonundan. Tabi siz Bolt ya da Uber de tercih edebilirsiniz ya da tramvayları da tercih edebilirsiniz. Zaten daha öncesinde tramvayların yavaş olduğunu duymuştum ve Google Maps'ten de tahmini varış süresine bakınca yürümekle tramvay arasında 3 dakika falan vardı. O yüzden yürümeyi seçtim. Hem de şehri biraz keşfetmek için sevgili dostlarım. Ondan sonra ise buraya geldiğimde Dream Hostel'de kaldım. Çünkü diğer pek çok yere saat 9'dan sonra check-in yapamıyorsunuz. Ama hostellere 7/24 yapabiliyorsunuz. Çünkü resepsiyonları genelde hep açık oluyor sevgili dostlarım. O yüzden Dream Hostel'de kaldım ve kesinlikle orayı size tavsiye ederim. Gerçekten çok üst kalite bir hostel. Gecelik fiyatı yaklaşık 83 lira falan yapıyor Türk lirası bandında. Yani 240 küsur grivna. Uygun ama oldukça lüks, oldukça temiz, oldukça güzel bir hostel. Özellikle benim için öyle oldu Bulgakov'tan sonra, Kiev'deki hostelimden sonra. Lokasyonu da çok iyi. Raynok Meydanı'na sadece 1 dakika mesafede ve pek çok yerin çok merkezinde. Ama bugün farklı bir yere geçeceğim ve saat 3'te check-in yapacağım. Heart of Kiev ismi kalacağım yerin. Orası biraz daha iyi bir yer. Bir oda tuttum yani. Daha iyi olmasını umut ediyorum. Çünkü daha fazla çalışmam lazım. Pek hostellerde çalışma ortamı olmuyor. Özellikle ses kaydetmek için daha bilgilendirici videolarda bazen ses kaydetmem gerekiyor sizler için. Bunun için daha sessiz, daha sakin bir yere ihtiyacım var. O yüzden o tarz bir yer tuttum. Onun yanı sıra sevgili dostlarım kalktıktan sonra pizzaya gittim. Gerçekten Lviv'de uğramanız gereken bir yer. Oldukça lezzetli. Saat 12'ye kadar kahvaltıları mevcut. Bu arada ben hostelden check-out'umu saat 10'da yapmıştım. Ve pek çok yer hala kapalıydı. Çoğu yer 12'de açılıyor sevgili dostlarım. Saat 12'de açılıyor. Yani saat 12'ye kadar şehirde biraz daha sakinlik hakim. Özellikle şansıma hava bugün biraz yağmurluydu, kapalıydı. Ondan sonrasındaysa Arsenal Müzesi'ni ziyaret ettim ve gerçekten oldukça ama oldukça güzel bir yer. Pek çok Orta Çağ'a ait silahları, kılıçları, bunun yanı sıra topları, tüfekleri, zırhları, kaskları, farklı şeyleri bulabileceğiniz muhteşem bir müze. Mutlaka Lviv'e geldiğinizde bu müzeyi ziyaret etmenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım.
arkadaşlar. Arsenal Adası'na geldik. Gerçekten Lviv'e geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmeniz gereken noktalardan birisi. Rhinok Meydanı'na yaklaşık 5 dakika mesafede yürüme mesafesiyle ve içeriye geldiğiniz zaman eski Ukrayna cephaneliğine ait pek çok silah, ateşli kılıç, ok, arbalet, bunun yanı sıra zırhlar, kasklar, pek çok şeyi bulabilirsiniz ve gerçekten buraya geldiğiniz zaman çok fazla etkileneceksiniz. Eğer Lviv'e gelirseniz zamanınız kısıtlı bile olsa buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Giriş için 50 grivna bir ücret ödüyorsunuz. Bunun yanı sıra içeriği gezmeniz yaklaşık maksimum 1 saat sürüyor çünkü 2 katlı bir yer. Bunun yanı sıra yan tarafında eskiden hapishane olarak kullanılan bir yer varmış. Şu an orası bir kafe olarak kullanılıyor ve isterseniz orada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Gerçekten içeride bambaşka bir atmosfer var. Yani ben kendi kendime şunu söyledim. Eskiden öldürmek de, ölmek de çok zormuş. Çünkü düşündüğünüz zaman o kılıçları, o zırhları çok zor yani. Onları kaldırması bir dert, saplaması bir dert, sapladıktan sonra adamın ölmesi bir dert. Yani çok acı çeke çeke o gürzlerle, mızraklarla gerçekten savaşmak oldukça ilginç. Sadece Ukrayna'ya ait değil, Bulgaristan'a ait, Almanlara ait pek çok eşyaları da bulabilirsiniz. Yani burası çok kozmopolit bir yer. 18. yüzyılda çok aktif bir şekilde kullanılıyormuş şehir cephaneliği olarak. Bunun yanı sıra içerisi biraz daha Rönesans mimarisiyle yapılmış bir yer. Ve gerçekten gezmesi oldukça keyifli. Lviv'in bu dokusu gerçekten muhteşem ve etkileyici sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra diğer işlerimi halletmek için şu an bir kafeye geldim. Hemen çok tatlı, çok güzel bir kafe. Mozart Kafe ve onun aşağı katındayım şu an. Oldukça sakin. Sanki bana özelmiş gibi. Kimse yok burada. Dışarıda güzel bir bahçesi var. Yanında çok güzel, çok büyük bir kilise var. Ve oldukça sakin. Lviv'in en güzel özelliği, gözüme ilk başlarda çarpan şeyi, oldukça ama oldukça güzel bir şehir. Çok güzel bir mimarisi var. Sanki eski oyunlardaki gibi, ortaçağ oyunlarındaki gibi bir kaledeymişsiniz gibi ve bu kalenin içinde yürüyormuşsunuz gibi. Yolları öyle, binalar öyle, rengarenk ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz sevgili dostlarım. Çünkü sürekli görseller sizin dikkatinizi dağıtıyor. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çünkü inceliyorsunuz, detaylara bakıyorsunuz ve oldukça detaylı yapılandırılmış şeyler. Ve Rhinok Meydanı'nda pek çok müze bulunuyor. Her şeyin neredeyse müzesi var.
Evet, gördüğünüz gibi Eczacılık Müzesi'ne girdik. Gerçekten eczacılığın tarihi, ilaçların tarihi ile alakalı pek çok bilginin olduğu bir müze. Baktığımız zaman sevgili dostlarım gerçekten oldukça keyifli. Girmek için 30 grivna normalde ama fotoğraf ve video çekmek için de 5 grivna daha ekstradan vermeniz gerekiyor ve 35 grivna yapıyor. Ardından girdikten sonra pek çok bitkiyi, bitkisel şeyleri, ekstrakları görebiliyorsunuz ve bunların nasıl toz haline getirildiğini, nasıl sıvı haline getirildiğini görebildiğiniz pek çok araç gereç mevcut sevgili dostlarım. O yüzden eczacılığın tarihiyle ilgili, ilaçların tarihiyle ilgili, özellikle alternatif tıpla ilgili pek çok bilgiyi, pek çok farklı şeyi görebildiğiniz muhteşem bir müze. Güzel bir deneyim oldu benim için. Aşağıda bir mahzen var. Burada da herhalde ilaçları depolamak için kullanıyorlar. Gerçekten oldukça enteresan bir yer. Binaların altını, üstünü, her tarafını kullanıyorlar. Ve gerçekten turizmden oldukça iyi bir şekilde faydalanıyorlar. Çünkü kendi tarihlerini severek anlatıyorlar ve insanlarla paylaşmayı gerçekten oldukça seviyorlar sevgili dostlarım. İlk gün için bayağı müze gezeceğiz. 3'e kadar vaktim var otele yerleşmek için. Ve bir an önce şu çantadan kurtulmak istiyorum. Ondan sonrasında daha rahat bir şekilde, daha hızlı bir şekilde gezmeye devam edeceğiz. Bakalım Lviv maceramızda bizleri başka neler bekliyor. Lviv'deki ilk günüm Raynok Meydanı'ndayım şu an. Raynok Meydanı'nda dolaşıyoruz. Bu saatlerde hareketlenmeye başladı. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Kare şeklinde ve her bir köşesinde farklı bir heykel var. Bunlar Adonis, Neptün, Diana ve Afrodit heykelleri. Ve gerçekten baktığınız zaman binaların tarihi olsun, binaların görünüşleri olsun gerçekten sizi çok etkileyecek. Ve burada sürekli pek çok farklı alanla ilgili müzeler bulabilirsiniz. Yani Eczacılık Müzesi'nden tutun, Ukrayna'nın tarihi müzesine, farklı şeylerin tarihi müzesine pek çok farklı müzeyi burada bir arada bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Gerçekten büyüleyici, kendinizi orta çağda gibi hissedebilirsiniz. Çünkü harika bir mimarisi var. Çok tatlı, çok doğal, çok güzel bir yer. Biraz küçük, nereye dönerseniz dönün aynı yere geliyorsunuz. İşin komik tarafı bu. Ama baktığımız zaman gerçekten çok keyifli. Yani kendinizi şöyle düşünebilirsiniz, bir bilgisayar oyununda 18. yüzyılda bir kalenin içinde küçük tatlı sokaklarda yürürken, Arnavut kaldırımlarda yürürken, rengarenk ve harika bir mimariyle yapılmış evleri gezerken, dolaşırken kendinizi görebilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra buradaki tek fark modern olarak arabaların bazen sokaktan geçmesi. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi oldukça keyifli ve şu an belediye binasına doğru gireceğim. Bakalım belediye binasında bizleri neler bekliyor. Videomuza devam ediyoruz sevgili dostlarım. Gerçekten yoruyor adamı.
aslında çıkmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten beklediğimden iyi. Hertog Lviv. Burada bir buzdolabı var mevcut, görüyorsunuz. Diğer dolabımızda mikrodalga var. Eşyalarımızı yine buraya koyabiliyoruz. Kettle, bardak, çanak var burada. Ondan sonrasında yatağımız böyle. Burada bir çalışma masası tarzı bir yer. Hemen karargahımı kurdum. Burada bir tek kişilik koltuk ve ardından banyo. Oldukça yeterli, enteresan bir yer. Yani girerken böyle bir konfor beklemiyorsunuz ama gerçekten ben çok memnun kaldım şu an için. Lviv'deki vlogumuza, maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Şimdi yerleştik ve dışarıya çıkıp yeniden keşfetme zamanı. Haydi devam. Evet arkadaşlar, Lviv'i keşfetmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Lviv'in en büyük sembollerinden birisi, en meşhur yerlerinden birisi olan Lviv Opera binasını gördük. Ve gördüğünüz gibi bu cadde boydan boya parklarla çevrili. Gerçekten çok şirin, çok tatlı, güzel bir havası var Lviv'in. Yani çok sıcak bir karşılama bekliyor sizi Lviv'de. Halk olsun, insanlar olsun oldukça mutlu görünüyorlar. Ve siz de mutlaka burada keyifleneceksiniz. Çünkü etrafı yemyeşillik. Nereye baksanız görsel olarak mükemmel şölenler sizleri bekliyor. Bunun için oldukça keyifli bir Lviv turu mutlaka sizi bekleyecek sevgili dostlarım.
Bugünlük bu vlogumuzun sonuna geldik. Bakalım yarın nereleri gideceğiz, nereleri keşfedeceğiz. Umarım daha güzel videolarla karşınızda olurum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili.